Almışlar kiliselerini, hadi öbür tarafa çevirelim demişler. Sadece bununla sınırlı kaldığımız zaman da tarihi dizilerden öğrenmek gibi bir şey haline dönüşüyor. Açıkçası hiçbir anıtsal yapının eğer toplumla doğrudan bağlantısı varsa siyasi olmama ihtimali yok. 2 Ayasofya, 2 yangın ve sonunda yanabilir malzemesi minimuma indirilmiş bu görkemli günümüzün Ayasofya'sı. Hadi gidelim kapısından girelim, en dibine kadar ortasına gidip kafamızı kaldıralım şeklinde yapılıyor. O tabii bir 21. yüzyıl icadı. Yani su deposu olarak kullanırsanız birinden birine geçemezsiniz bir yerden sonra zaten. Yani orası gizli geçitler diyarı olmaz. Bir kısmı ise zaten uyduruk. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Ayasofya Justinianus için siyasi bir yapı mıydı? Öyleydi tabii. Aksi mümkün değil. Açıkçası hiçbir anıtsal yapının eğer toplumla doğrudan bağlantısı varsa siyasi olmama ihtimali yok. Bunu bir daha düşünelim. Hani çok görkemli bir ev, doğanın içinde kimsenin görmeyeceği ama böyle biraz yüksek tavanlı yaparsınız. Gene biraz anıtsalımsı olabilir. Hadi siyasi olmaz diyelim. Nasıl olur? Bir imparatorluğun başkentine ve insanların kalbiyle, vicdanıyla inandığı, peşinden gittiği dini bir kavramın simgesi olarak bu boyda bir yapı yapacaksınız da siyasi olmayacak. Yani mümkün değil. Hatta ben bir böyle cümle de yazmıştım. Daha mı iyi ibadet edilecek daha büyük olduğu zaman? Pek yazık ama öyle. Hristiyanlık için de önemli bir merkez. Hayır değil. Ya biri ya öteki olur. Yani ya gerçekten inançla ve ibadetle ilişkili hani çok kişi ibadet etsin diye çok geniş bir yapıyı yapmak isteyebilirsiniz öyle bir eksik varsa. Ama bu öyle bir şey de değil belli ki. Doğrudan doğruya bir siyasi simge. Çok büyük bir siyasi yapı. İlk günden itibaren ve zaten biliyorsunuz 10 binlerce kişinin doğrudan kılıçtan geçirildiği bir ayaklanmanın sonrasında zaten inşa ediliyor. Böyle bir tesadüf de olmayacağına göre tümüyle büyük bir siyasi imparatorluk yapısı. Peki Hristiyanlığın orada ikiye bölünmüş olması da mı bir şey ifade etmiyor? Şimdi şöyle diyelim, o tabii çok yıllar sonra ya 500 sene sonradan bahsediyoruz. İfade ediyor, son derece siyasi bir şey ifade ediyor. Bölünmek zaten inanç bölünmez ki. İnsan grupları bölünür, siyaset bölünür. Dolayısıyla o bir teyittir olsa. Hocam peki neden bu kadar aşırı bir yapı yapılmış? Yani amaç gerçekten Süleyman Mabedi'nden daha büyük bir yapı mı yapmak? Hayır, bu kayıtlarda böyle bir şey yok. Aslına bakarsanız bizim alışmadığımız, Mimar Sinan'a kadar alışmadığımız diyebilirim bir gelişim çizgisinin son yapısı. Yani bir gün aslında biz böyle bir yapı yapalım demiyorlar. Justinianus'un o bize böyle çıkmaz sokak diye tabir ederim bazen ben onu. Çünkü onun üstüne bir şey ekleyemezsiniz. Hani bir gelişim çizgisi vardır, yapılarında vardır, edebiyatında vardır. Bütün insan üretiminde bir gelişim çizgisi vardır. Bazen bir zirve eser yapılır ve sonra ona bir şey daha ekleyip bir adım daha ileri gidemezsiniz. Orası çıkmaz sokaktır. Mecburen başka bir yöne geri dönüp oradan başka yöne evrilmeniz gerekir. Ayasofya böyle bir yapı. Yani Roma'nın abideviliğinin, Roma'nın mühendisliğinin aslında son nefesini verdiği yer diyebiliriz. Roma'ya Bizans tabir ettiğimiz Doğu Roma'dan, yani daha sonra resimleriyle, işte mozaikleriyle, freskolarıyla tanıyacağımız mesela Kariye gibi yapılar üretmesine çok daha alışık olduğumuz Bizans'ın kapılarını açan değil, Roma'nın artık son nefesi diyebileceğimiz bir yapı. Yani Justinianus'un zaten de arzusu da çok benziyor. İtalya'yı yeniden fethedecek, işte ki kısmen başarıyor zaten. Akdeniz'i yine bir bütün haline getirecek, gerçek Roma İmparatoru olacak. O heves mimaride de kendini aynı şekilde yansıtıyor. Yani imparatorluğun son demlerinde dünyaya imparatorluğun kudreti gösterilmek istendi diye yorumlayabilir miyiz? Dünyaya bir şey gösterdiği yoktur herhalde ama bulunduğu yerde, kendine en yakın yerde tabii ki kendi kudretini göstermek istemiş belli ki. Hocam peki Ayasofya yokken ne vardı orada? Meydana baktığımızda ne görüyorduk o zaman? Şimdi efendim bu Ayasofya yokken zaten o bahsettiğimiz ayaklanmada yanan bir önceki Ayasofya var. Hangi ayaklanmadan bahsediyoruz? Nika ayaklanması efendim 532 yılında Justinianus'a karşı gerçekten çok büyük bir ayaklanma bu. Ve dediğimiz gibi işte hani son derece bugün düşünsek hani hoşlanmayacağımız şekilde, dürüstlükten uzak bir şekilde anlatılanlar bu şekilde işte müzakere etmek için çağırdığını iddia edip ondan sonra da kılıçtan geçirerek bütün bu karşı tarafı birdenbire işte 30.000 kişi diye anlatılıyor o zaman öldürülen kişi muhaliflerden sayısı. mi bahsediyoruz? Tabii yani isyankarlar diyelim. Hani bugünün anlayışıyla bir hani uygar bir muhalefette düşünmemek lazım tabii. Öylece zaten o isyanda Ayasofya'nın eski yapıda yanıyor, yok oluyor. Birinci Ayasofya'dan ya da ikinci Ayasofya'dan mı bahsediyoruz? İkinciden bahsediyoruz. Birinci de yine benzer bir şekilde zaten yine yanmış ve ilginçtir, onlar ahşap çatılı. Normalde taş binalar, kâgir binalar, böyle hani taş tuğla binalar, hani kibrit çaksanız yakamazsınız.
Ama çok büyük miktar ahşap olduğu zaman onlar yandığında ve yanarak düştüğünde tabii diğer tarafları da çok ağır ısı ve alev altında bırakırlar ve öbür taraflarının da yok olmasına yol açarlar. Yoksa normalde gerçekten bir taş yapıyı istediğiniz kadar kibrit yakın ne olacak? Hani mum devrildi de taş yapı alev aldı diye bir şey olmuyor. Zaten ona yönelik olarak da görüyoruz bu Ayasofya'nın ahşap çatıdan tümüyle başka yöne yönlenmiş. İşte eski Roma'da gördüğümüz Pantheon gibi hani bu görkemli kubbeyle örtülmesine karar verilmiş. Anlaşıldığı kadarıyla bir tedbir, sadece görkem amacı değil o. Aynı zamanda öyle bir kaplama yapalım ki ahşabı minimumda tutalım bütün yapı için. İşte bronz kaplamalı ahşap kapılar var. Yani ahşaba erişim de yok ahşabın olduğu yerde. Anladım. O zaman Son Ayasofya'nın işte kurt taş olmasının sebebi bir nevi bu aslında. Evet, tabii ki dayanıklılık, tabii ki hani anıtsallık, tabii ki şov, gösteri. Yani çünkü taş diyoruz ama 30'a yakın ayrı kaynaktan, o zaman bilinen coğrafyanın hemen her yerinden, Afrika'dan, bugünün Fransa'sından ve Anadolu'nun birçok yerinden, Mısır, Afrika deyince Mısır'dan, Tunus'tan da ayrı, Yunanistan'dan da gelen çok miktarda, çok büyük boyutlu, tabii Marmara Adası çok yakın, beyaz mermerler, gri damarlı oraları kullanılıyor. Yine ben buraların hepsinin hakimiyim diye gösteriş amaçlı taş da var. Yoksa ilk bulduğunuzda hepsini yaparsınız. Ama onun yerine çok büyük, boyutlar da çok büyük. Hani daha küçük kullansanız çok daha kolay taşırsınız, çok daha kolay montajını da yaparsınız. Hiç öyle bir şey yok. Ben bunların hepsinin hakimiyim diyor. Aslına bakarsanız Konstantin döneminde getirilmesi başarılamamış ama niyet edilmiş olan Mısır'dan gelen dikili taş var ya hemen Ayasofya'nın karşısında. Onun da amacı aynı. Ben Mısır'ın hakimiyim demek o. Hani güzel bir hatıra eşyası buldum şurayı süsleyeyim diye yapmıyor orayı. Yani orada stadyuma gelen, hipodroma gelen 10 binlerce kişi orada Yunanistan'dan da gelen eseri görüyor. Mısır'dan gelen eseri de görüyor. Hiçbir zaman kendileri böyle bir şey hayal bile edemezler. O boyutta, o anıtsallığı. Hatta anlıyorlar kimin hakimiyetinin altında yaşadıklarını. Ayasofya'da da böyle içeri girdiğiniz zaman Mısır'dan gelen taşlar, Yunanistan'dan, işte Afrika'nın başka yerinden gelen taş, hani bilinen coğrafyanın sınırlarına dayanmış yerlerden metrelerce uzunlukta, 4 metreyi aşan mesela taş levhalar var boyut olarak. Bugün herhalde parasıyla sipariş verseniz size fiyatlama hemen yapamayabilirler. Çünkü ıskartası ne kadar olacak bilemez. Yani ilk kestiği çıkacak mı, gelecek mi yoksa kırılacak mı, yenisini mi yapacak diye. O boyutlarda olağanüstü parçaları korkunç bir gösteri olarak oraya kullandıklarını söyleyebilirim. 1. Ayasofya'yı yok eden bir imparatoriçe heykelinden bahsediyoruz. Doğrudur efendim. Hep anlatılır. Muhtemelen de doğrudur bu. Daha da güzeli çünkü bunun en azından kaidesi bulundu. Kaidesi şu anda da Ayasofya'nın aslında çok böyle göz önünde değil. Fakat bulundu ve iki yanında da zaten Yunanca ve Latince. İlk çift dilde yazıt olduğu için o kaide olduğundan emin oluyoruz. Fakat işte hani büyük olasılıkla metal bir heykel. Dolayısıyla hani isyanlarda eritilmiş, zaten indirmişlerdir. Ondan sonra da şey olarak kullanmışlardır. Hani maddi değeri için kullanılmıştır diye düşünüyoruz. O heykelin bulunabilme olasılığını açıkçası görmüyoruz. Yani bu heykel için isyanın başlamış olması nasıl mümkün? Şöyle efendim, aslına bakarsanız yine hani çok muhafazakarlar, az muhafazakarlar arasında heykel bir nevi put ve hani oradaki bir imparatoriçenin heykelinin bulunması etrafında, Ayasofya bu kadar yakın, kiliseye bu kadar yakın, kilisenin içinde değildir. Kapısında da değildir, hemen arkasında ve bugün arkeolojik kazı alanı olan yere yakın olsa gerek diye düşünüyoruz. Ve burada hani böyle bir iddialı da bir vaazın konusu oluyor, işte bu ahlaksızlık ya da hafif davranışlar bunlar uygun değildir gibi. Bu sefer tabii ki imparatoriçe de bundan memnun olmuyor. Bu sefer hadi bu vaazı verene sürelim diyor. İşte bu bizim makbul adamımız olur mu hiç deniyor vesaire derken birdenbire bir kargaşa yine. Yani kasıtlı yanmıyor herhalde Ayasofya. Kimse hadi ben de şimdi kiliseye ateşe vereyim demez ama o arada belli ki çok da büyük bir kargaşa çıkıyor ve hani hakim olunamıyor. Yani kargaşanın çıkarttığı yangında Ayasofya'da yanıyordur diye düşünüyorum. Tabii bir olasılık her şeye rağmen siyasi olarak algılanıp o yapıda yine imparatorluğun kudreti olarak algılanıp kasıtlı olarak yakılmış da olabilir mi? Olabilir. Çok vandalca bir davranış olur ama biz o anda kimsenin aklını bugünden artık ölçemeyiz ve tabii çok taraflı yazılacağı için de dönemin kaynaklarında böyle satır satır sanki hep doğruyu yazıyormuş gibi algılamamamız, satır aralarını okumamız gerekiyor. Hani aşağı yukarı böyle bir tablo çizebiliyoruz. Peki 1. Ayasofya yandı. Kaç yıl geçiyor da ikinciyi inşa etme kararı alıyorlar? Hemen ardından tabii ikincinin inşa edilmesi gerekiyor. Yani böyle bir görkemli yapının, böyle bir simge yapının, kentin ana kilisesinin ihmal edilmesi diye bir şey söz konusu olamıyor. Fakat işte
fazla da uzun süreli olmuyor. Yine aynı hatayla, yani ahşap çatıyla yaptığınız zaman eninde sonunda kazayla, isyanla, kasıtla çok kolaylıkla ortadan kalkıveriyor. İkincisini de aynı kadar bekliyor yani. İkincisini de aynı kadar bekliyor. Ne yazık ki 2 Ayasofya, 2 yangın ve sonunda yanabilir malzemesi minimuma indirilmiş bu görkemli günümüzün Ayasofya'sı. 3. Ayasofya, ben hatta yine yazmıştım, 3,5 bile diyebiliriz diye. Çünkü Justinianos döneminde o kadar büyük bir tadilat diyebiliriz buna geçiriyor ki yani bütün statik şeması bile değişecek şekilde. Çok iddialı bir güçlendirme yapılıyor kubbesi depremde çökünce. O yüzden hani 3. Ayasofya evet, ama 3. Ayasofya'nın çok ağır müdahale görmüş hali. Hocam neden şimdi baktığımızda farklı minareler görüyoruz? Çünkü zamanla eklenmiş. Önce bir ahşap, belki de ilk Çan Kulesi hemen minare gibi kullanılmış olabilir en başta. Ahşap bir minarenin uzun süre var olduğunu biliyoruz. Sonra yavaş yavaş işte bu gördüğümüz hani taş ve tuğla kullanılan minareler yavaş yavaş ekleniyor. 16. yüzyılın sonunda yani Mimar Sinan'la beraber tamamlanmış oluyor artık bu minare süreci. Ben bakınca niye bütünlük olmadığını çok sorguluyorum. Şimdi bir yandan da mimaride ve mühendislikte her zaman ne olursa olsun tasarrufu da düşünmemiz gerek. Yani tamam, şimdi yeni bir moda var, biz hepsini yıkalım. Yeni modaya göre yeni üslupta diyorum mesela 4 tane barok minare yapalım, çünkü bu şimdi moda denmez. Hele Osmanlı bu hataya hiç düşmemiş. Her zaman kıvamında, kararında şeyler ve eklemelerle, kuvvetlendirmelerle, yani Topkapı Sarayı'na gidip baktığınızda da öyle. Evet, bazı yer yangın geçirmiş, tabii dönem üslubuna göre yenilenmiş. Bu çok normal bir şeydir ama öyle bu da sıktı artık deyip yıkıp yerine yeni saray yapalım türü bir müdahale hiçbir zaman olmamış. 400 yıl boyunca eklemelerle. Dandolo'nun mezar taşı niye orada? Dandolo'nun mezar taşı olup olmadığını bilmiyoruz bir kere onun. Üzerinde öyle yazdığını okuyoruz yalnızca. Devşirme bir parça. Dikkatle baktığımızda üzerinde bir haç figürünün son kısmının yer aldığını görebiliyoruz. Yani aslına bakarsanız enine isim yazıyor ama boyuna ve daha uzun, çok daha uzun. Yani bizim geniş en diye gördüğümüz şey aslında dar en ve çok daha uzun bir taş olduğu belli normal şartlarda. Kesilmiş bir parçası ve üzerine bu isim yazılmış. Hemen karşısındaki aslında mozaik, şefaat mozaiği, deezis tabir edilen, bize bir fikir veriyor. Yani Bizans döneminde o görkemli mozaik yapıldığı zaman yani Hz. İsa'dan insanlığın kurtuluşu için hani şefaat sahnesi, aslına bakarsanız bu hani bir tür kıyamet kompozisyonunun merkezidir orada. Ama hani özet sahne gibi kullanılmıştır. Hani bir sürü böyle alevler oradan gidecek, herkes ayaklanmış kalabalık yerine asıl temeli olan insanlığın kurtuluşu kavramını, bu arzu, bu emel kavramını özet olarak sadece Meryem Ana'yla ve ondan sonra da vaftizci Yahya'yla üçlü olarak dile getiren bir kompozisyon. Hocam hangi mozaikten bahsediyoruz? Deezis tabir ettiğimiz üst kattaki en görkemli, en büyük Hazreti İsa'nın merkezde olduğu mozaik sahne. Şimdi ona baktığınız zaman bunun mutlaka ve mutlaka tabii ki ölümle bir bağlantısı var. Karşısına da büyük ihtimalle Enrico Dandolo için olmayan bir mezar yapılmıştır. Onun kanıtı yok, belgesi yok. Dolayısıyla kimin olduğunu bilmiyoruz. Ama bu sahnenin ölümle bağlantısız olmasına imkan yok. Yani kıyamet sahnesini niye koyarsınız? Mutlaka hani öbür dünya düşüncesiyle ölümden sonrası için orada bu kompozisyon tercih edilmişler. Demek ki şöyle hesaplayabiliyoruz. Herhalde Enrico Dandolo'nun Ayasofya'ya gömülmüş olduğunu biliyoruz zamanda. Ama tabii sonra imparatorluk bu işgalcinin mezarını bulduğu zaman, geri geldiği zaman Bizans imparatoru kalkıp mum dikmekle yetinmez zaten. Kim bilir ne yapmışlardır o mezarı. Ancak hani boş mezar, boş çok sayıda mezardan bir tanesi olarak, hatta anlatılır, büyük olasılıkla Abdülmecit döneminde restorasyon yapan Fossati kardeşlerin hani burada böyle bir mezar var, herhalde Dandolo'nunkiydi deyip sonuçta belirli bir hani yakınlıkları da var. İtalyan kökenli ikisi de. Dolayısıyla hani şuraya bir hatıra olarak yazalım demiş de olabilirler. Çünkü o yazıya daha önceden hiçbir kaynak değinmiyor. Dolayısıyla hani İtalyan kim var oraya her yere gelip müdahale edebilen ve tabii ki tarih bilinci de olan vesaire, muhtemelen öyle bir şeydir diye düşünüyorum. Bahsettiğimiz müdahaleden sonra mı mezar taşının orada olduğunu tarihi kayıtlarda görmeye başlıyoruz? Evet, daha önceden Ayasofya'da gömülmüş olduğuna dair bilgi dışında herhangi bir belge yok. İşte şuradaydı mezarı, üstünde şöyle yazıyordu diye bir gravür olabilirdi, bir not olabilirdi. Evet, hani şu cümlelerle anılıyor ya da sadece ismi soyadı yazıyor diye bir şey bahsedebilirdi. Hiç öyle bir şey yok elimizde. Aynı zamanda dikkat
dikkatle baktığımız zaman yer döşemesine sadece bir tane öyle kapaklı mezar olmadığını görüyoruz aslında. Orası kendi çapında bayağı böyle anıtsal bir yapı. Yani bir küçük yapı var orada. Kapı var, giriş var, korkuluk levhaları var. Oraya dikkat edildiği zaman muhtemelen böyle çardak gibi bir yapı olduğunu, hani 4 sütunla belki ayakta tutulduğunu, istenirse içeri de girilebilecek şekilde kapı açılıp kapanabildiğini, öyle bir mekanizma olduğunu yerdeki izleri takip ederek bugün görebiliyoruz. Çok o yok sayılmış, indirgenmiş bir tane o mezar taşına. Yani muhtemelen mezar orijinalinde yapılmış olduğu zaman Enrico Dandolo'nunsa bile içeride bir köşeye ismi böyle yarım yamalak yazılmış değildi. Çok daha görkemli bir hani bütünün parçası. Ayasofya'nın dışında eski yapılara dair kalıntılar var ya, gezmeye o yüzden dışarıdan mı başlayalım? Her zaman. Ya bir yapıyı zaten başka insanlar da nasıl, zamanında nasıl algılıyorsa öyle algılamaya çalışmak lazım. Benim şöyle Ayasofya'ya gittiğimde, uzun süredir görmeyen ya da ilk kez görecek dostlarla gittiğimde hep yapmaya çalıştığım şey şöyle bir tam etrafını dönmek. Böyle uzun uzun bakmak. Yani bu kentte yaşayan ama her gün de turistik ziyaret gibi Ayasofya'ya gitmeyen insanlar acaba nasıl algılıyordu, nasıl görüyordu onu hissetmeye çalışmak. Bazen çünkü bu turistik ziyaret dediğimiz şey yapıldığı zaman abidevi eserlere hani gidelim kapısından girelim en dibine kadar ortasına gidip kafamızı kaldıralım şeklinde yapılıyor. O tabii hani 21. yüzyıl icadı. Yani insanlar belirli bir sırayla sindirirler. Belki ilk defalarda göremezler. Fırsatı sonra bulurlar. Buldukları zaman tekrar bir başka bakışla görüp algılamaya çalışırlar. Hani daha yavaş bir süreç. Sindire sindire yapılan bir süreç. O yüzden de hani öncelikle dışında ne var ne yok uzun uzun dönüp sonra hatta o gün belki yetişmez. Başka bir gün tekrar gidip bu sefer içeriği gezmek. Hocam şimdi dışarıdan bakınca sıva ve tuğla görünüyor. İlk dokuda böyle miydi? Öyle olması gerekiyor. Yani yapının dokusunun değiştirilmiş olma durumu yok gibi. Fakat şunu unutmayalım mutlaka. Özellikle batı bölümünde yani avlu olarak bugün avlu diye algıladığımız bölümden içeri girişte mermer levhalar bir gösteri yapıyordu. Yani Batı cephesinin tamamının mermer levhalarla kaplı olduğundan %100 eminiz. Hatta hala birkaç kalıntı var çünkü o yüzden de çok eminiz. Yani sonra büyük ihtimalle bir kısmı kullanılmıştır belki hani zamanla ihtiyaç olduğunda ama tehlike arz etmesin diye indirilmiş olanların da çok olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şu anda yerinde duranlar da böyle hani ha gitti ha gidecek gibi böyle şey yapmışlar, eğilmişler. Kendi ağırlıklarını artık dayanamıyor, kaldıramıyor durumdalar. O yüzden de zaten pervazlar falan çıkıntılı. Yani muhakkak bir yüzey varmış. Şu andaki duvar yüzeyinin daha üstünde bir katman daha varmış. Anlaşılıyor bunlar. O zaman en azından batı yani halkın geniş avluda birikip içeri doğru girdiği yerde böyle bakıldığı zaman böyle bir mermer cephe görülmüş olması gerekiyor. Depreme kadar kimsenin bilmediği bir gerçek var. Kasnak yerinden oynamış. Yapı, kubbe, geoid mesela. Şekli bozulmuş. Öncelikle hangi depreme kadar diyeceğiz? Çünkü aslına bakarsanız muhtemelen daha yapılırken bile %100 hani 360 derece daireyi elde etmemiş olabilirler. Yani o her yapı yerleşir zaten bir miktar. Burada da mükemmel bir geometri zaten yok açıkçası. Hani çok nitelikli bir yapı ama kusursuz bir hani elektronik çizim ve onun eksiksiz 3 boyutlu baskısı gibi bir yapı düşünmememiz gerekiyor. Hocam kubbedeki yamukluğun taşıyıcı sütunlar yüzünden olduğunu nasıl anlıyorlar? Şöyle efendim bir kere hani sütunlardan çok daha fazla o çok geniş kesitli devasa payeler var. 4 tane ana taşıyıcısı var Ayasofya'nın. Çok görkemli, içi dolu bunlar. Yani aslında birer tane inşaat, içi dolu bina gibi düşünmemiz gerekiyor. 4 tane onları. Onların üzerine dayandırılıyor Ayasofya. Fakat tabii onların da böyle deneme yanılma yöntemi olduğunu düşünmek komik geliyor ama böyle. Yani oturup çok büyük statik hesaplar yapılmıyor. Hani ne diyorlar? Şöyle bir şey yapmıştık, durmuştu. Şimdi daha büyüğünü istiyoruz. O zaman taşıyıcıyı da desteğini de daha büyük yapacağız. Bayağı da öbürü kafamıza inmişti. Aman öyle yapmayalım. Hani büyük ihtimalle bu şekilde konuşuluyor. Ve ilk hesaplar ne yazık ki yanlış. Yani ilk hesaplar çünkü depremsiz İnşaat tabii çok daha kolay. Yani yaparsınız ve durur. Mimar Sinan'ın bile örneğin hani 4 yapraklı yonca diyebileceğimiz ana kubbe ve 4 tarafta 4 yarım kubbe temelli örtü sistemi, şehzade şeması diyoruz buna. Çünkü Şehzade Camii'nde ilk kez kullanılıyor. Ve sonra mesela onu yapıyor.
terk ediyor. Çünkü evet çok güzel görünüyor. Hani sanki dört taraftan tam destek varmış gibi. Ama aslına bakarsanız depremsellik yönünden daha zayıf. Örneğin hemen sonra tercih ettiği Süleymaniye'ye nazaran. O böyle çok bilimsel bir hesap sonuçta. Vektörlerin toplamı hareketin nereye gider ile ilişkili bir şey ve dışarı doğru giderse açılır. Bu kadar basit. Ve o belli ki Ayasofya'da da deneme yanılma derken hareketsiz olduğu zaman bu yük çok güzel oturuyor ama siz sadece normal şartlarda yani herhangi bir nesneyi masanın üstünde tutabilirsiniz ama masayı salladığınız zaman farklı çalışabilir. Ona göre yapılan bir şey ve mecburen kesitlerini arttırmak, yani bu taşıyıcılara sonra nerede riski oluşuyorsa ona göre ekler yapma ihtiyacı hissediyorlar. Şu anda gidip baktığımız zaman mesela Sultanahmet Camii'nde son derece net, planlı, hiç sağa sola açılması olmayan, eki olmayan 4 taşıyıcı vardır. Sultanahmet Camii böyledir. Ziyaret ettiğiniz zaman o şekilde planlanmıştır, o şekilde durmuştur. Ayasofya'nınkilere baktığınız zaman oradan bir köşe çıkar, buradan bir uzatma vardır, evet, buradan bir destek vardır. Mecburen bu şekilde yapılıyor. Çünkü hareket ettiği andan itibaren yukarıdaki bu büyük yükün o sabit ve daha yalın taşıyıcıların aslında bunun bütün güçlerine karşılık veremediği ortaya çıkıyor. Tecrübeyle yani. Tecrübeyle dışarıdan yeni payandalar ekleniyor. İşte Mimar Sinan döneminde bile tekrar yeni payandalar ekleniyor ama ilk payandalar bir kısmı güzel saklanmıştır, bir kısmı biraz göze çarpar ama Justinianus döneminde yeniden kubbe yapıldığı zaman ekleniyor. Yani ilk aşamasında bu Ayasofya çok daha aydınlık, çok daha geniş mekanları olan bir yapı olarak tasarlanmış ama öyle yaptığınız zaman da durmuyor işte ayakta. Yani ayakta duruyor da kıpırdadığı zaman çöküyor. O yüzden bayağı feragat etmişler. Demişler tamam aydınlık olmasın, pencerelerin bir kısmı örülmüş vesaire. Bu şekilde geniş açıklıklar, kesintisiz açıklıklar, yeni taşıyıcı birimlerle desteklenerek kapatılmış. Şu anda çok güzel ama aslına bakarsanız ilk tasarımın estetiği çok daha bambaşka. Oluşturduğu böyle hissiyat çok daha benzersizmiş eminim. Onu böyle artık alıştı gözüm, ara ara hissedebiliyorum. Çok şanslısınız hocam ya. Ben baktığımda onu göremiyorum çünkü. Şöyle efendim, herhalde 40 yılı geçti Ayasofya ile olan yakınlığım. Hani ilkokuldayken her çocuk gibi gitmiştim. Ama belki farklı olanı o gün bana anlatılanları hala hatırlıyorum. Ve o günden itibaren de böyle detaylarını kavramaya çalıştım. Detaylarını aktarmaya da çalışıyorum. İşte sadece metiye değil de böylesi kavradığımız zaman bir yapıyı aslında herhangi bir şeyi övebileceğimiz gerçeğini unutmamak lazım. Bizim bireysel sıradan övgümüzden çok daha fazla beğenme ve hayran kalma fırsatımız doğuyor. Tabii. Bazen övgüyü dikkatli yapmak lazım. Dünyanın en uzun boylu, en yakışıklı insanı diye benden bahsederse biri, herhalde beni tanıtmaya hiç yardımcı olmayacaktır. Şimdi Ayasofya içinde en güzel, en harika, tamam doğru, aslında doğru. Ama bu yönlerini bir kenara bırakalım, onları biz hissedelim. Tanıyalım ki neden en olduğunu hissetme fırsatımız olsun. Evet, altını doldurmak önemli bence ya. Yapıya baktığınızda onun hakikatini görüyor olmanız bence tamamen bununla ilgili. Ben o yüzden biraz kızıyorum fazla efsane olduğu zaman. Efsaneler var. Bakın böyle efsaneler de üretilmiş diye hatırlatabiliriz. Folklor olarak. Tabii ki bilelim insanların ne yazdığını. Nasıl ki roman diye bir kavram da var. Okuyup inanmak zorunda değiliz ama beğeniyoruz, tanıtıyoruz. Bunun üzerine bilim yapıyoruz. Edebiyat uzun incelenebiliyor. Fakat sadece bununla sınırlı kaldığımız zaman da tarihi dizilerden öğrenmek gibi bir şey haline dönüşüyor. Hakikatini kaybediyoruz. Ne yazık ki. Ki Ayasofya'da hakikat çok öte. Yani çok benzersiz. Gerçekten böyle. Biz işte melek gelmiş de şöyle olmuş dediğimiz zaman melek her yere gidip her şeyi yapabilir. Yani Hocam o zaman kötü yapı ya da teknik açıdan problemli yapı doğru restorasyonla kurtarılabiliyor. Bunu Ayasofya'da görüyoruz. Tabii kötü yapı demeyelim. Yani çok deneysel, zamanının çok ötesinde bir yapı belki dememiz gerekiyor Ayasofya'ya. Her insan yapımı unsur gibi hataları olan bir yapı. Ve tabii ki yapılara müdahale edilebiliyor. Zarar görme riski olan şeylerin, risklerin giderilmesi, durdurulması mümkün. Hocam baktığımda ben işte ters yerleştirilen mermerler, yön işaretleri doğru yerleştirilmeyen parçalar vesaire görüyorum. Bunları işçilik hatası olarak değerlendirmek haddimi çok mu aşmış olurum? Bilmiyorum. Estağfurullah. Hangisinden bahsettiğinizi tam bilemiyorum ama defalarca yenilenen tabii
unsurlar var içeride. Bir kısmı önemsenmemiş olabiliyor, bir kısmı gerçekten bilinmemiş olabilir, bir kısmı da kasıtlı bu şekilde yapılıyor olabilir. Yani onu parça parça değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat her şeyin başında mesela Fossatilerin 1847'den itibaren Sultan Abdülmecit döneminde yapmış olduğu restorasyonda bazı şeyleri kendilerinin yaptığı fark edilsin diye özellikle dikkat çekici, bazen farklı açı uyguladıkları, gözü rahatsız etmez ama dikkatli bakarsanız dersiniz, bu işaret veriyor. O tür şeyler de var. Onların her birini teker teker değerlendirmek gerekiyor. Peki bu kadar büyük bir yapı 15 asır sadece tırnak içinde tılsımla mı ayakta kalır? Yani hayran olunası bir yapı gerçekten. O yüzden de berrak zihinler hak ettiğini vermeye çalışmış. Göz bebeği olmuş. Fatih Sultan Mehmet'ten başlayalım. Çünkü hani diyeceksiniz ki bizim kilisemiz zaten diyenler kendilerine göre bir geleneği sürdürmüş olabilir. Normaldir. Ama hayır, Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren de bir an göz ardı edilmiyor ihtiyaçları. Yani her zaman en doğrusu yapılmaya çalışılıyor Ayasofya'ya. O sayede de düşünüyoruz mesela 2. Selim. Yani Selimiye'yi yaptıran ve hani Mimar Sinan'ın hizmetlerinden faydalanabilen bir padişahtan bahsediyoruz. Selimiye hani türbe yok, Ayasofya'ya defnediliyor. Hatta Ayasofya defin zaten Osmanlı devrinde 2. Selim'le başlıyor. Süleymaniye, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim de Ayasofya'ya defnediliyor. Hatta o işte parazit yapıları falan, etraftaki ahşap yapıları, yani göze de zarar verebilen, erişimi de kısıtlayan yapıları temizletir. Anıt eser olarak ortaya çıkartır. Çok daha sıkışıktır Ayasofya, yani bir mahalle arası gibidir o dönemde. Anıt eser olarak ortaya çıkarıyor, Mimar Sinan'ı görevlendiriyor. Yani bunların hepsine baktığınız zaman yani kendi külliyesine verdiği önem kadar Ayasofya'ya önem veren bir padişahtan bahsediyoruz. Sıradan bir padişahtan da bahsetmiyoruz. O şekilde devamına geldiğimiz zaman da mesela 1. Mahmut dönemine baktığımızda 1. Mahmut'ta da eklerini görüyoruz. Kütüphanesinden, şadırvanından imaretine değin. Yani orada ufak ufak da zaten artık batılılaşma dönemi, bu hani barok unsurlar vesaire Osmanlı mimarisine girerken bir bakıyoruz. Osmanlı'nın o gününü de yine külliye, yeni külliyenin ihtiyaçlarını da barındıracak şekilde oraya yansıtıyor. Yani Ayasofya unutulmak şey olursa onun da merkezi haline getiriliyor. Ve sonrasında yine Sultan Abdülmecit döneminde de bu çok önemseniyor. Yine çok kapsamlı yurt dışından gelen mimarlara görev verilerek Rusça'nın mimarlarından bahsediyoruz. Yine Ayasofya gelecek nesillere kalacak şekilde ihmal edilmeksizin bakıldı mı bir yapı, yani yazlık eve gitmeseniz iki yaz, döndüğünüzde ot bürümüştür, çatlaklar vardır, su basmıştır vesairedir. Yapı yaşandığı, kullanıldığı ve bakıldığı sürece devam ediyor varlığına. Ayasofya'yı hani kimsenin ihmal etmek içinden gelmemiş belli ki. Yani hep ilim ve bütçe ayrılmış, ilim, bütçe ve vakit. Tabii. Hocam 3. Ayasofya'nın ilk yapımında kullanılan çimentonun, yani o dönemin çimentosunun volkan tüfüyle yapıldığını okudum ben bir yerde. Ve şunu düşündüm, Konstantinopolis'e volkan tüfünü nereden bulup getirdiler? Şimdi şöyle efendim, aslına bakarsanız Roma çimentosu tabir edilen Roma betonu gerçekten de bağlayıcı malzeme olarak suda bile sertleşebilen, puzolan tabir edilen bir malzemeyle, bu da gerçekten de Vezüv yanardağının püskürmesiyle ortaya çıkan bir malzeme ve çok gerçekten Roma mühendisliğinin hani olmazsa olmazı diyebileceğimiz çok ileri adımlar atmasını sağlayan temel maddelerinden bir tanesi. Evet, İstanbul'da da yok. O da doğru. İthal edilebilir miydi? Evet, belki edilebilirdi. Fakat bizim aslında Horasan harcı dediğimiz harca çok benzer bir alternatif malzeme kullandı. Dolayısıyla aynı etkiyi elde edebiliyorlar. Bütün şeylerinde, harçlarında bu mevcut. Bu tuğla kırıklarıyla beraber oluşturulan bir harç. Yani tuğla yapıyorsunuz, tuğlayı malzeme diye, bir de tuğlayı bayağı bir kırıyorsunuz. Ondan bir böyle kum gibi bir şey elde ediyorsunuz. Ve sonra onunla kireç harcı yaptığınızda yine puzolana benzer etki gösteren bir harç ortaya çıkıyor. Ayasofya'da da bunun kullanıldığını gözlemliyoruz. Hocam efsanemi merak ediyorum. Bu harcın kendi kendine onardığını da okumuştum bir yerde. Doğru. Yani şöyle söyleyeyim, zaten hani kendi kendini onarmak tabii nasıl bir terim olur bilmiyorum ama eninde sonunda tek parça olmayan bir şey bu. Tek parça olmayan her şey bir şekilde kıpırlayabilir, bir araya gelebilir. Yani hamur gibi düşünmemiz lazım. Hamur kendi kendine onarmaz. Hamurun bir şey olursa tekrar
geri gelir. Hani böyle bir efsane de olmasına gerek yok açıkçası. Hocam peki ufak bir sapmayla neden kıbleye dönük inşa edilmiş? Kıbleye dönük inşa edilmemiş. Hani ne kadar ufak sapmayla doğuya diyebilirsiniz, öbür tarafa saparsanız ufak sapmayla kıbleye diyebilirsiniz, öbür taraf düşünülürse. Yani dediğim gibi ne tam doğu ne tam kıble, iyi olmuş. Tam hani hiç zahmete gerek kalmamış. Hiçbir zaman için bir kilisenin mutlaka doğuya bakması gerekir diye bir kural bile yok. Santa Maria Draperis Kilisesi eskiden böyle aşağıda Galata'dan doğru gelirler, limandan, Tophane'den doğru gelinir vesaire diye. Bugünün İstiklal Caddesi'ne doğru yapılmış. Ama ondan sonra işte özellikle İstiklal Caddesi cıvıl cıvıl bir yer olup aşağı bölgeler birazcık daha sıradanlaşmaya başlayınca almışlar kiliselerini. Hadi öbür tarafa çevirelim demişler. Olur. Kapıyı ana caddeye doğru yönlendiriyor. Tamamen ihtiyaçtan o zaman. Tabii yani burada da bakmışlar belli ki zaten güneşin doğduğu yer. Dediğim gibi bugün de ölçelim, tam doğu olmayacaktır güneşin doğduğu yer. Bu hani bilinen bir şey bu. Aynen. Hareket. O yüzden yani bir şey arayacaksak ihtişamını bakalım. Yani böyle aman vaat edilmişti de filan diye bakmayalım. Vaat edilen neler var? Cami diye yapılıp yıkılmış kaç tane cami var mesela. Yani onun yerine hatırlayalım ki kıymeti bilinmiş. Olağanüstü şekilde bakılmış. Ne Fatih Sultan Mehmet bir noktasına dokunulmasına müsaade etmiş, ne başka padişahlar ben kendi camimi yaptırırım, bu eskiden kalan şeyi istemiyorum, adımı taşıyacak bir şey istiyorum demiş. Ne yapmış Sultan Selim? Gitmiş Edirne'ye yaptırmış kendi Selahattin Camii'ni. İstanbul'da da burayı benimsemiş. Bunlar sıradan bir tılsım ya da hikayeden çok daha hem duygulandırıcı hem de zihne hitap edici diye düşünüyorum. En önemlisi gerçek. Tabii gerçek, somut ve geleceğe doğru da bize aslında fikir verebilen, ders verebilen şeyler. Yani Osmanlı padişahları tılsıma sığınmamış ki, Osmanlı padişahı doğru karara sığınmış. Doğru adıma yönelmiş. Bundan daha güzel bir gelecek dersi olur mu? Çok haklısın. Tılsım varmış, bende de yok tılsım. Ben o zaman bittim. Böyle bir ders olmaz. Tarih bunun için öğrenilmez zaten. Kesinlikle haklısın. Hocam yapının altında geçitler var mı? Var efendim. Var efendim. Bunlar belli ki altyapı. Yani mutlaka altyapı. Depo niteliği de taşıyor olsa gerek. Su kanalları da bir miktar işte altyapı yine içeriyor. Bunların bir kısmını acaba hani bir yerden bir yere geçeriz diye kullanmışlar mıdır? Olabilir. Ama hani uçalım kaçalım türünden öyle hani şehrin altı dehlizlerde herkes işte seçkin kişiler oradan oraya gidiyordu şeklinde bir kurguyu ortaya çıkarabilecek bir dayanağımız henüz yok. Keşfedilmediği için mi yok, yoksa bulduklarımız zaten bunun mümkün olmadığını mı gösteriyor? Mümkün olmadığını göstermiyor. Şehrin her tarafı mümkün değildi herhalde ama özellikle de su deposu olarak kullanıldığı çok somut bir şey. İstanbul'daki sarnıç zenginliğini biliyoruz. Yani su deposu olarak kullanırsanız birinden birine geçemezsiniz bir yerden sonra zaten. Yani orası gizli geçitler diyarı olmaz. Bir kısmı ise zaten uyduruk. Yani hani efendim Heybeliada'dan çıkıyordu. Oradan bilmem ne oluyordu. Öyle şeyler zaten yok. Marmaray, tarihi Marmaray. Tarihi Marmaray yok. Ben teşekkür ederim efendim. Eksik olmayın. Görüşmek üzere. Sağ olunuz. Mutlaka görüşmek üzere.